İnsanlarla birlikte olduğunuzda, sosyalleştiğinizde enerji dolduğunuzu mu hissediyorsunuz? Yoksa aksine enerjinizin tükendiğini mi hissediyorsunuz? Sosyalleştikten bir süre sonra kendi kendinize kalma ihtiyacı duyuyor musunuz? Kendi kendinizle baş başa kaldığınızda kendinizi daha huzurlu, daha güvenli ve daha canlı mı hissediyorsunuz? Eğer bu sorulara cevabınız çoğunlukla evetse siz de bir içe dönük olabilirsiniz. Peki içe dönük olmak nedir ve neden önemlidir? Bunun güzel yanları nelerdir? Bu videoda. Kanalımızın topluluk bölümünde yaptığımız ankette 2700 kişi oy kullandı ve biz bu 2700 kişiye kendinizi içe dönük mü yoksa dışa dönük olarak mı görüyorsunuz diye sorduk. Oy kullanan 2700 kişinin %78'i kendilerini içe dönük olarak tanımlarken sadece %22'si kendilerini dışa dönük olarak görüyordu. Bu oran dünyada görülen orana da oldukça yakın. Görünen o ki toplumun büyük bir kısmı içe dönüklerden oluşuyor. O yüzden eğer siz de bir içe dönükseniz merak etmeyin, toplumun büyük bir çoğunluğu sizin gibi. Kişilikte içe dönük dışa dönük ayrımını ilk kez 1920'li yıllarda Carl Gustav Jung ortaya atmıştır. Dışa dönük insanlar enerjilerini dış dünyadan, sosyal etkileşimden, diğerlerinden alan ve kendi iç enerjilerini de bu şekilde yansıtan insanlardır. Oldukça sosyal, girişken, konuşkan insanlardır ve sosyalleştikçe kendi enerjilerinin yükseldiğini hissederler. Bu nedenle yalnız kalmak onlara pek de iyi gelmez. İçe dönük insanlarsa tam tersi. Enerjilerini kendi iç dünyalarından alan, içlerine döndükçe enerji seviyeleri yükselen insanlardır. Bu anlamda yalnız kalmaktan oldukça hoşlanırlar. Yalnız kaldıkça enerji topluyorlar, kendilerine geliyorlar. Bu demek değildir ki içe dönük insanlar antisosyal insanlar. Hayır, onlar da sosyalleşiyorlar. Onlar da sosyalleşmeyi seviyorlar. Ancak biraz daha sınırlı kişiyle ve sınırlı vakitlerde olması onların çoğuna daha iyi geliyor. Yorumlardan bazıları içe dönüklük acaba kötü bir şey mi? Çünkü eğer kötü bir şeyse biz mahvolmuşuz. Toplumun çoğu içe dönük çıkıyor ankette demişti. Hayır efendim, içe dönüklük kesinlikle kötü bir şey değil. Ne içe dönüklük ne de dışa dönüklük kötü bir şey değil zaten. Bunlar sadece birer kişilik özelliği. Her birinin güçlü olduğu yanlar var, geliştirmesi gereken yanlar var. Her birinin kendine has özellikleri var. Her ne kadar toplumda dışa dönüklük daha güzel bir şeymiş gibi empoze edilse de, herkesten dışa dönük olmalarını beklesek de aslında içe dönüklüğün de son derece güçlü özellikleri var ve hatta süper güçleri var. Bakalım bunlar neler? Psikolojinin babalarından Jung der ki, dışa bakan rüya görür. İçe bakan ise uyanır. Evet, iç gözlem konusunda içe dönükler oldukça iyidir. Dolayısıyla öz farkındalıkları da çoğu insana göre oldukça yüksektir. Ne demek de öz farkındalık? Kişinin kendi sınırlarının, kendi kapasitesinin farkında olabilmesiyle ilgili bir yetenekti. Kendini tanımasıyla ilgili bir yetenekti. Dışa dönükler onay almak ve dikkat çekmek için bir yerlerde gürültü yapa dursunlar. İçe dönükler çoğu zaman daha derin mevzularla ilgilenirler. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Beni ne mutlu eder? Benim güçlü yönlerim neler? Benim zayıf yönlerim neler gibi soruların cevapları çoğu zaman içe dönükler için daha nettir. Çünkü bunları düşünmek için bolca vakitleri vardır. İçe dönükler için dinlemek konuşmaktan daha iyi oldukları bir alandır. Evet, çoğu içe dönük iyi dinleyicilerdir ve bu iyi dinleme onları analitik düşünme, diğer insanları anlayabilme ve empati kurabilme konusunda başarılı yapar. İçe dönük olmanın gizli gücü kitabının yazarı Dr. Lori Helgo'ya göre dışa dönükler herhangi biriyle iletişim halindeyken diğerinin söylediklerini zihinsel olarak tam anlamıyla işlemlemeden sohbete atlamaya daha fazla meyillilerdir. Bunun sebebi dışa dönüklerin diğer insanları umursamamaları ya da bencil olmaları değil, bilgiyi etkileşimli olarak işlemeleridir. Oysa içe dönükler bilgiyi dahili olarak işliyorlar. Dolayısıyla bu da onlara daha iyi anlayabilme, empati yapabilme ve üzerinde düşünülmüş yanıtlar verebilme olanağı sağlıyor. Evet, liderlik. Şaşırdınız mı?
Çoğu insan dışa dönük liderlerin daha başarılı olacağına inanır. Oysa ki araştırmalar bunun liderlik ettiğiniz grubun özelliklerine göre değişebileceğini gösteriyor. Araştırmalar bize gösteriyor ki eğer liderlik ettiğiniz grup proaktif yani inisiyatif alan bir grupsa bu durumda içe dönük liderler daha başarılı. Çünkü içe dönük liderler bu kişileri dinliyorlar ve fikirlerini harekete geçirmelerine, fikirlerini eyleme geçirmelerine izin veriyorlar. Dışa dönük liderler ise pasif gruplara liderlik etmede daha başarılılar. Çünkü motivasyon ve ilham verme konusunda bir yetenekleri var. İçe Dönük Girişimci kitabının yazarı Büyülov'a göre içe dönükler tipik olarak konuşurken pek de rahat hissetmediklerinden öncesinde oldukça düşünürler ve sözlerini akıllıca seçerler. Yalnızca söyleyecek bir şeyimiz olduğunda konuşuruz. Dolayısıyla sözlerimizle bir etki yaratma şansımız bu yüzden daha yüksektir diyor. İçe Dönük Lider kitabının yazarı Jennifer Kahnweiler'a göre ise içe dönükler sosyal medyayı daha etkili kullanıyorlar. Çünkü ani tepkilere daha az meyilliler. Bazı insanlar her yere düşünceler saçıyor, rastgele her şeyi gönderiyorlar. Ancak içe dönükler değil. Onların bir stratejisi var diyor. İçe dönüklerin gücünü anlatan Sessiz Güç kitabının yazarı Susan Cain, yaratıcı insanların hayatlarına bakıldığında çoğunun ciddi derecede içe dönük hatta utangaç olduğunu görüyoruz diyor. Çünkü ona göre yaratıcı düşünebilmenin en önemli bileşenlerinden biri yalnız kalabilmek, yani kendi kendine kalabilmek, derinlemesine düşünebilmek. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Harry Potter'ın yaratıcısı J.K. Rowling, yaratıcı içe dönüklerden, hatta utangaç içe dönüklerden sadece birkaçı. Bu arada Sessiz Güç kitabının yazarı Susan Cain'in, ki kendisi de bir içe dönük, yapmış olduğu çok güzel bir TED konuşması var. Türkçe altyazılı bu TED konuşmasını izleyeceğiniz linki de açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu konuya ilgi duyanların bu TED konuşmasını da izlemelerini öneririm. İçe dönüklerin bir diğer süper gücü, yüksek manevi güçleri. Efendim, içe dönükler dışa dönüklere oranla dış dünyanın hazlarıyla, dış dünyanın istekleriyle, arzularıyla, genel olarak dış dünyayla daha az ilgilenirler. Bunun yerine iç huzurlarına, maneviyatlarına, memnuniyetlerine daha çok odaklanırlar ki bu da onları daha manevi bir yola doğru daha meyilli hale getirir. Yorumlardaki sorulardan bir diğeri, ben kendimi ne içe dönük ne de dışa dönük olarak görüyorum. İkisinin ortası var mı sorusuydu. Evet, var. Bunlara da ortaya dönükler diyoruz. Yani ambivertler diyoruz. Aslına bakarsanız bu kavramın yaratıcısı olan, yani içe dönük dışa dönük kavramlarının yaratıcısı olan Jung diyor ki hiçbir insan zaten %100 şekilde içe dönük ya da %100 şekilde dışa dönük değildir. Her birimiz belli oranlarda biraz içe dönük, biraz dışa dönüyüz. Sadece bazılarımızda bu yüzdelerin miktarı biraz daha farklı. Aslına bakarsanız içe dönükler ve dışa dönükler de kendi içlerinde ayrılabiliyorlar. Bununla ilgili bir ayrımı anlattığım videoyu şuradan izleyebilirsiniz. 4 tip içe dönükten hangisisin videosunda bulabilirsiniz. Efendim, yaptığımız anketteki yorumlardan bir diğeri de şuydu. Bir insan içe dönük olarak doğup sonradan dışa dönükleşebilir mi? Şöyle ki, toplum tarafından zaten dışa dönüklük daha çok ödüllendirildiği için çoğu içe dönük dışarıda dışa dönükmüş gibi yaşamaya, dışa dönükmüş gibi davranmaya başlıyor. Ve çoğu zaman bir süre sonra insanlar kendilerini unutuyorlar. Yani kendilerini dışa dönük zannediyor ama aslında içe dönük. Evet, bunu yapabilirler, mış gibi davranabilirler. Ancak bu uzun vadede oldukça yıpratıcıdır. Yani ruhsal ve dolayısıyla bedensel sağlığımıza zarar verebilir. Çünkü aslında siz kendiniz olmayan biriymiş gibi davranıyorsunuz sürekli. Yani bu daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi sürekli size olmayan bir elbiseyle yaşamaya çalışmak gibi bir şey. Bu yüzden de oldukça yıpratıcı bir şey. En sağlıklısı nedir peki? En sağlıklısı, evet, her neysek, yani içe dönük ya da dışa dönük, bununla barışmak, bunu kabul etmek, bunun güçlü yönleri üzerine odaklanmak ve eğer geliştirmemiz gereken bir yön varsa da bunu fark edip belki bununla ilgili biraz çalışmak olabilir. Ne bileyim, ben bir içe dönüğümdür ancak işte sürekli sunum yapmam gerekiyordur. Sunum teknikleri konusunda, topluluk karşısında konuşma konusunda kendimi geliştirmeye çalışabilirim. Evet, bununla ilgili yol kat edebilirim. Ancak bu yine özümde benim bir içe dönük olduğum gerçeğini değiştirmez. Yani aslında en sağlıklısı
ihtiyaç duyduğumuz yerlerdeki bazı geliştirmemiz gereken noktaları tespit edip onlar üzerine çalışmak olabilir. Ancak sürekli her yerde, her ortamda bir dışa dönükmüş gibi görünmeye çalışmak çok yorucu bir şey ve son derece de gereksiz bir şey. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilginizi çekiyorsa kendimi nasıl daha yakından tanıyabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Acaba stresle nasıl baş edebilirim soruları sizde de varsa doğru kanaldasınız. Çünkü bu kanalda bizler her hafta 2 tane yepyeni video yayınlıyoruz bu konularla ilgili. Eğer bu konuları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açın ki yeni videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz.